Merhabalar, yoğun bir Doktor Hakan Klinik gününden tekrar sizlerle beraberiz. Bugün yanımızda Kıvanç Bey var, Kıvanç Özbilgiç. Sizin de belki finans sektöründen tanıdığınız, bizim de tanımaktan dolayı büyük keyif duyduğumuz, dostumuz olan, aynı zamanda hastamız olan biri. Yaklaşık 10-11 aydır bir birlikteliğimiz var ve 10 ay kadar önce yapmış olduğumuz bir saç ekiminden sonra bugün artık sizlerle sonuçları paylaşma günümüz. Ben sözü çok da uzatmadan kendisine bırakacağım. Kıvanç Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız hocam? Biz de iyiyiz, bildiğiniz gibi koşturuyoruz. Bir 10 Evet. aylık serüvenimiz var birlikte. İlk Aynen bize öyle. geldiğinizde aslında sizin tabii ki saçınız durumu çok kötü değildi. Kendinize ait saçlarınız vardı. Biz size yeni bir ön çizgi yaptık. Birazcık şakak çizginizi revize ettik. Arkada da bir açıklığımız vardı. Tam da açık olmasa bile bir açıklığımız vardı. Oraya da bir yoğunlaştırma işlemi uyguladık. Sizin serüveniniz nedir? Neler paylaşmak istersiniz bizimle? Benim en çok şikayet ettiğim nokta genelde televizyon programlarına çıktığımda hatta kameramanlara rica ediyordum tepeyi çekmeyin diye. Evet. Tepedeki açılmadan çok rahatsız oluyordum. Oraya kilitlenmiştim ama buraya geldikten sonra aslında şakaklarda bayağı bir eksilme, azalma ve onun bayağı bir gerilediğini gördüm. Biraz kaldırınca saçları uzatmıştım çünkü. Ve asıl oralara çok daha fazla ihtiyacım varmış, onu fark ettim yaptıktan sonra ve çok kısa bir sürede, sanırım 3 ay kadar sonra ön taraf ve şakaklar bayağı doldu. Doldu, Tepenin dolması biraz daha vakit aldı ama orası da bayağı anlamlı bir şekilde doldu. Önceden böyle deriye dokunabiliyordum mesela, artık çok rahat saçlar geliyor ediyor. Daha insan konforlu oluyor orada böyle kameranın karşısında. Evet. İnsan zaten canlı yayınlarda mesela çok rahat edemiyor. Bir de orada bir boşluk olduğunu ve kameranın oraya çektiğini düşündüğünüzde ben hep orada böyle bir kendimi kötü hissederdim. Evet. Öyle bir negatif bir durum Hatırlıyorum olurdu. o böyle bir şikayet babından, hani ya biz bundan kurtulsak yeter bana hocam falan dediğinizi. Aynen öyle. Yani ben öne kafayı takmamıştım ama asıl önlerin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ve önlerde de böyle yaşı neredeyse bir 10 yaş ileriye taşıdı. Gençlik fotoğraflarıma döndüm. Tabii. Önlerdeki etkisi çok daha iyi oldu. Valla ben de açıkçası hekim olarak çok memnunum sonuçlarınızdan. Pek çok hastamızda olduğu gibi. Tabii şimdi sizin işleminizin şöyle bir inceliği de vardı. Hani tamamen mesela saçı olmayan, kellik oranı yüksek bir hastaya saç ekmek daha kolay ama sizin gibi kendine ait saçları olan hastalara ince bir ön hat yaptığımızda işte o yoğunluğu tutturabilmek, önün yoğunluğuyla arkanın yoğunluğu arasındaki o balansı, dengeyi sağlayabilmek tabii ki ayrı incelikler istiyordu. Biz de bu işlemi başındayken başarabileceğimize olan inancımız tabii ki vardı ama her maça çıkarken biliyorsunuz hafif bir heyecan da yaşanır. Ya işte çok dikkatli olmalıyız, önle arka arasında bir uyumsuzluk olmamalı. Hep böyle kendi kendimize bu background'ları, bu geri dönüşleri yaparak işlemimizi yaptık. Geldiğimiz sonuçta da bence de gayet iyi bir uyum var, bir harmoni var şu an saçlarınız arasında. Ben valla başka ekleyeceğiniz bir şey varsa tabii alalım. Şahsen çok memnunum. Zaten bunu bilerek, yani sizin aynı zamanda da daha önceden belki müdahale edilmiş saçları düzelttiğinizi de kardeşim bayağı bir senelik bir araştırma sonucunda size ulaştırdı beni. Ve bunları bilerek, o sizin daha önceden yanlış şeyler yapılmış ya da ne bileyim hatalı yerler olmuş, onları düzelttiğinizi de biliyorduk. O yüzden dediğiniz çok önemli bir nokta aslında, çok kritik bir nokta. Çünkü o saç çizgisi ya da insanın kendi karakteristik yüz hatları, bunlar çok önemli şeyler. Onlardaki değişiklik veya onların bozulması sonrasında da insanları tabii yani iyi çok, bir şey yapmaya çalışırken kötü bir noktaya sürüklüyor. Maalesef o çok dikkat edilmesi örneği gereken var. bir şey. Bunun için de diyorum ya, kardeşim çok uzun süre araştırıp bu tarz tamirleri de yaptığınızı bildiğimiz için daha böyle bir rahat gelmiştik. Evet, zaten ne kadar doğru bir karar verdiğimizi de anlamış olduk sayenizde. Çok teşekkür ederiz bu güzel geri bildirimleriniz için. Zaten biz de kliniğimizde bildiğiniz gibi hep hastalara özel, her hastaya özel ayrı bir planlama yapıyoruz. Tek tip bir operasyon planımız yok. Hastanın yüzünün şekli, alın kemiğinin yapısı, saçlarının durumu, açıklık alanı, donör alanla açıklık alan arasındaki korelasyona göre bakarak
her hastamıza ayrı bir operasyon planı planlayıp bu plan çerçevesinde mümkün olan en kozmetik sonuca ulaşmak istiyoruz. Kıvanç Bey de bunun en güzel örneklerinden biri. Bize vakit ayırdığınız için ve bu hiç değilse izlenimlerinizi hastalarımızla paylaştığınız için ayrıyeten teşekkür ediyoruz Kıvanç Bey. Ben çok iyi bir teşekkür dost ederim. kazandık. Değer verip Sizi tanımış olmaktan davet dolayı ettiniz. klinik olarak çok memnunuz. Daha güzel günlerde sağlıkla görüşmek umuduyla. Umarım.